Ben İyi Parti'de milletvekiliyken Türk Dünyası Başkanlığı görevi tevcih edildi bana. Bir ara içinde bulunduğum siyasi partinin ittifakına hassasiyet gösterip partimiz adına, savunduğumuz ilkeler adına bazı şeyleri hatırlatıyordum. Bu benim her hatırlatmamda ya önümden masa ya altımdan koltuk gidiyordu devamlı. Her itiraz ettiğimde bir şey oluyordu öyle. Sonra Türk Dünyası Başkanlığı görevi tevcih edildi bana. Binali Bey'e de o süreç içerisinde Türk Devletler Teşkilatı'nın aksakalı. Böyle bir görev tevcih edildi. Ben Türk Dünyası Başkanlığı yaptığım için, görevim olduğu için bu konuda bir şey demek mecburiyeti hasıl oldu. İlk bana görev tevcih etti Meral Hanım. Meclis Başkanımızdı Mustafa Şentop Bey. Nezaket gösterdiler, sağ olsunlar, aradılar, dediler ki efendim kurultayınız hayırlara vesile olsun, yeni görevinizde de başarılar dilerim. Dedim ki sağ olun sevgili başkanımız, teşekkür ederim dedim. Sonra kapatırken telefonu latife yaptım, dedim ki efendim siz Türk müsünüz Mustafa Şentop Bey? Dedi ki Türk'üm efendim. Dedim siz bizim meclis başkanımızsınız ama ben dedim sizin başkanınız oluyorum. Niye ki dedi, efendim Türk Dünyası Başkanı oldum ben dedim. Yani Türkler bana bağlı dedim. sonra dedim ki efendim zaman zaman meclisi temsilen Orta Asya'ya falan Türk devletlerine ziyarete gidiyorsunuz. Turan coğrafyasına, Türkistan'a gidiyorsunuz. Beni de dedim götürürseniz memnun olurum. Ben de size refakat ederim meclis adına faaliyetlerinize, ben de size eşlik etmek isterim dedim. Niye ki dedi. Dedim ki efendim hani onlar da bana bağlı da haberleri yok. Onlara da haber vermem lazım ki siz bana bağlısınız. Bu latifenin içerisinde böyle bir haftası geçti geçmedi. Binali Bey Türk aksakal ilan edildi. Arkadaşlarıma dedim ki buna bir şey söylememiz lazım. Yani bu aksakal ilanına bir değerlendirme yapmamız lazım. Bunun kayıtlara bir şekilde girmesini sağlamayalım lazım. Ne diyelim dediler. Dedim ki efendim şöyle bir şey söyleyin. Bir kısa bir açıklama yapın. Açıklamanın merkezinde şu olsun dedim. Efendim İstanbul'a Sayın Binali Yıldırım, işte İstanbul'a Binali Bey, İzmir'e aday Binali Bey, AK Parti'ye Binali Bey, Bakan Binali Bey, Türkiye Aksakal Binali Bey. Şimdi her tarafa Binali Bey'in olması Binali Bey için kıymetli bir şey olabilir ama biz Türkler bu konuyu düşünmeliyiz. Her tarafa Binali Bey bizim düşünmek zorunda olduğumuz bir şeydir. Bu sıkışmayı düşünmeliyiz. Bu temalı bir şey atın dedim. Bunlar da yazdılar, attılar bir şey. Detay vermeyeyim. Sonra telefonum çaldı. Tweet'e atmışlar, açıklamayı yapmışlar. Binali Bey aradı. Binali Bey dedi ki Allah selamet versin. Yavuz Bey dedi bu tweet dedi biraz ağır mı oldu acaba? Dedim ki efendim alınganlık etmenizi gerektirecek bir şey yok. Ben dedim Türk Devletler Teşkilatı aksakalı ilan edildiniz, bu süreci takip ediyorum. Ben de dedim Türk Dünyası Başkanı olduğum için buna bir şey demem lazım. Dedi ki yine de sanki biraz ağır olmuş gibi. Dedim ki efendim biliyorsunuz ki ben söylediklerimi kırıp dökmeden söylerim. Yani muhataplarımın kalbini kırmamaya çok özen gösteririm. Terbiyeyle söylemeye çok dikkat ederim. Ama bir de bir mesuliyetimiz var dedim efendim. Bir şey dememiz lazımdı. Alınganlık etmenize gerektirecek kadar kaba bir şey demedim dedim efendim. Yani şöyle bir şey söylemeye çalıştım dedim. Türk'ün 1000 tane derdi var. Her bir derdine de bir tane Ali lazım. Siz de diyorsunuz ki zaten ben Binali'yim ya ne gerek var 1000 tane Ali'ye. Şimdi bu temalı bir şey anlattım. Şimdi Binali Bey Allah selamet versin. Anladı ki ben böyle kasıtlı bir şey yapıyorum ona yani. Dedi ki bak seni dedi Yavuz Bey severim dedi. Bu siyaset kurumunu aşağılamaktan vazgeçersen dedi. Çok memnun olacağım dedi. Dedim ki efendim estağfurullah. Yani ben dedim siyaseten aksakal Türkler aksakal bilim adamlarına desinler isterim dedim. Efendim dedi ben talip olmadım. Bilin isterim dedi. Yani bana bu görevi tevcih ettiler dedi yani ne yapayım. Kabul etmeseydiniz dedim.
hiç geride gitmiyorum, hiç geri sallanmıyorum. Kabul etmeseydiniz efendim dedim. Yani deseydiniz ki mesela bana Cumhurbaşkanımız böyle bir şey deseydi, Yavuz sen Türk dünyası işte sorumlusun, seni Türkiye aksakal yapıyorum. Bana deseydi mesela dedim. Olmaz da dese. Ben dedim ki efendim teşekkür ederim. Yani teveccühünüze teşekkür ederim. Ama bu benim için iltifat sayıyorum bunu ama münasip değilim efendim ben bu konuda. Bir bilim adamı, bir ilim adamı, böyle gerçekten övüncümüz olan kıymetli bir hocamızı tercihen Aziz Sancar ilan edin. Ben derdim dedim efendim yani. Çekirim ama bu görev, bu Türkler hiç değilse ilim adamlarına aksakal diyorlar diye bir şeyi başlatmış olsaydınız. Binali Bey baktı ki ben bayağı kararlıyım yani. Dedi ki efendim bak Meral Hanım da arada teşekkür etti. Bana diyor ki uzatma mevzuyu yani. Dedim ki efendim tebrik ederim. Türkler dedim, Türk milliyetçiliğinin bir parolası vardır, üçlemesi. Dilde, fikirde, işte birlik. Siz dedim efendim bu işte birlik kısmına bakacaksınız anladığım kadarıyla. Dildeki, fikirdeki kısım bize, işte birlik kısmı size. Yavuz Bey dedi bak dedim ki efendim tamam. Şimdi başkanımızın efendim Bayburtlular vardır içimizde. Bizim Hasan Başkanımız burada. Bayburt'tan arkadaşlarımız da orada. İl Başkanımız burada. Teşkilatımız burada. Şimdi başkanımızın sözüne istinaden anlattım bunları. Binali'den randıman alamadık, Ağır Ali'yi deneyeceğiz falan gibi bir şey oldu yani sizinki. Ali hikmet kapısıdır. İlmin kapısıdır. Ehli beytin medarı iftiharıdır. Bizim sonsuzluk mücadelemizin meşalesidir. Ali hattında durduk mu, isabet ettirdiğin Ali ise 1000 de olur, ağır da olur. Ali'yi denk getirdin mi, 1000'i de olur, 1'i de olur yani. O yüzden hizalanacağımız yer ne ağırıdır ne 1000'idir. Hizalanacağımız yer Ali'dir evelallah. Siyaset bizim için şimdilerde bir parti kurup, bu kadar parti varken bir parti daha milletin ufkuna hediye edip doğrulup bir de biz deneyelim hevesimizin işi değildir. Bugün salondaki genç ortalaması bir kenarda tutulabilirse salondaki yaş ortalaması epeyce parti görmüştür. Ben il teşkilatımızın açılışı vesilesiyle Erzincan'dayım. Bu açılışlarımızı sizin katılımlarınızla coşkulu, salonlarımızı sizin şehadetinizle kalabalıklarımızı sizin varlığınızla milletin yarınlarına umut etmeye çalışıyoruz. Kalabalık topluyoruz, kalabalıklar topluyoruz. Kalabalıklarınızı milletimiz görsün istiyoruz. Daha ümidimiz var, daha teslim olmadık, daha söyleyecek sözümüz var, daha yürüyecek yolumuz var. Bundan daha iyisini başarmaya kavlimiz var diye bir irade taşıyoruz. Bu irademizi milletin sinesine, kalbine emanet ediyoruz. Gelen kalabalıklar millet için toplanabilen, daha iyisinin mümkün olduğunu düşünebilen, daha iyisi olsun diye yeniden bismillah edebilen kalabalıklar memleket azığı oluyorlar. O yüzden ben sözlerimin başında sizleri kendi adıma, hizmetine talip olduğum millet adına, bana bunca nimet vermiş de nimetlerinin hakkını eda edemem, Allah'ın huzuruna mahcubiyetle çıkarım diye ahiret korkum adına, bize bir dünya emanet edilmiş de bu emanette Efendimizin mukaddes emanetini varlık sebebi bilmiş 1000 yıllık, 1000 küsür yıllık mücadelemiz adına, bu mücadelede 1000 küsür yıldır şerefle bayrak sallamış bir milletin varlığı adına, çocuklarımız adına, umudumuz adına, geleceğimiz adına sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Varlığınız daim olsun. Beraberliğinizden hasıl olan kuvvet Türk milletine umut olsun.
henüz bir yıl olmadı Türk siyasetinde bir partiyi sanki ilk defa parti açıyormuş gibi değil, particilikten yıldığımız bir siyasal iklime, sanki ilk defa söylüyormuş gibi değil, defalarca söylendiği için mahcubiyetle, sanki bizim bu söylediklerimizi daha önce kimse söylememiş gibi değil, daha önce defalarca söylemiş de başaramamışlığın hüznüyle parti kurduk biz. Büyük bir milletiz ama uzunca zamandır meselelerini çözemeyen, hep aynı meseleleri çözmek vaadiyle zaman israf eden, siyasi kavgaya ömür törpüleyen, bu siyasi kavga içerisinde ailesini bölen, ailesine kahırlanan, komşularıyla kavga eden, ettirilen, bu siyasi münakaşa içerisinde huzuru kaçırılan, hep hissesine hayal kırıklığı sunulan, hep hissesine fakirlik, işsizlik, darlık, zorluk düşürülen bir millet adına yeniden bir parti hevesi, yeniden bir parti telaşı değil. Bütün bu olana bitene mahcubiyetle yeniden başlama mesuliyetiyle bir parti. Bir yılı dolmadı. 9 ay oldu. 9. ayında Türkiye'nin 81 vilayetinde teşkilatlandı. Partinin fiziki kısmı önemli değil. Partinin programı önemli değil. Partinin adı önemli değil. Amblemi önemli değil. Partinin mesuliyeti önemli. Kendini hangi mesuliyet hattında tutuyor o önemli. Ne yapacak? Neye dikkat edecek? Neyi yapmayacak? Hangi şey olsun diye alın teri dökecek? Geçmişi nasıl muhasebe edecek? Bütün bunlar önemli. Ne önemli? Bunlar hiçbirinin önemi yok. Bu kürsülere çok adamlar geldi. Binali Bey de gelmiştir. Tayyip Bey de gelmiştir buralara. Kudretli evlatlar çıkardınız. Buralarda büyük siyasetçiler çıkardınız. Bakanlar çıktılar. Burada mayalanmıştır. Erzincan'da maya tutunca Anadolu'da da tutmuştur. O yüzden bir hareketin Erzincan'da tutması Türkiye'de tutabileceğine mehazdır. Burada deprem olur. Depremden sonra büyük göçler olur, büyük kayıplar olur. Göçten sonra zorunlu iskanlar olur. Demografi değişir ama Erzincan bu havalide Selçuklu coğrafyasının, burası Selçuklu coğrafyasıdır. O coğrafyanın kadim değerleri etrafında 1000 yıllık varlığımızın bütün değerleri burada ayaktadır. Biz kocaman bir milletiz. Her rengimizle kocaman bir aileyiz. Şimdi bu kadar partinin arasında bir parti. Bizim kaçıncı yılımız bu? Başkanım zikretti. Dedem, babam, ben Milliyetçi Hareket Partisi hattındaydık. Benim dedem Allah rahmet etsin 33 yaşında dede oldu. Babam 16 yaşında baba oldu. Yani babam, dedem, ben cemiyetçilik yaptım. Ben halalarımla aynı yaştayım. Halalarımla beraber büyüdüm. Böyle 33 yaşında dedeniz olunca, 16 yaşında babanız olunca arkadaş oluyorsunuz onlarla. O yüzden memleket millet kavgasında 30-35 senem varsa benim bu 35 senenin hepsinde dedem de var, babam da var. Yani 3 kuşak verdim. Şimdi oğlum da var. 4. kuşağı veriyorum. Bir memleket mücadelesinde 4 kuşak, enflasyonsuz bir ülke, güçlü zengin bir ülke, pasaportu değerli bir ülke, çocuklarının aşına işine kavuşulmuş bir ülke, sofraları bereketle buluşmuş bir ülke, adaletli bir ülke, nitelikli üretim yapılabilen bir ülke, planlanabilen bir ülke, dünyanın en saygın üniversiteler arasında üniversiteler olan bir ülke.
Ne kadar iddianız varsa ben bu iddiaların hizasında oğlumla aynı yaştayım. Dedemle aynı yaştaydım ben. Yani bir memleket geleceği iddiasında ben dedemle aynı yaştaydım. Dedemin dediklerine ben, benim dediklerime oğlum, babamın dediklerine torunu. Bu hat üzerinde biz yaşımızı eşitledik. Şimdi partiyi birazcık kızgınlıkla da kurdum aslında. Birazcık mahcubiyetle de kurdum arkadaşlarımla. Sebebi şu: Tayyip Bey'in 2002'de söyledikleriyle parti kurduk arkadaşlarımızla. Sayın Cumhurbaşkanı 2002'de ne vaat ediyorsa ben 2025 yılında onları vaat ederek arkadaşlarımla parti kurdum, iyi mi? Madem Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2002'de AK Parti'yi kurarken vaat ettikleriyle biz 2025'te parti kuruyorsak siz hangi meseleyi çözdünüz? Bu 23 yılımızın hesabını kime soracağız biz? O yüzden şimdi bir partiye ihtiyacımız var mı? Yok. Şimdi bir akla ihtiyacımız var. Şimdi bir parti kavgasına ihtiyacımız var mı? Yok. Şimdi bir kulvara ihtiyacımız var. Şimdi biz senin partim benim partim telaşına düşmüş bir mücadeleye ihtiyacımız var mı? Yok. Bu 85 milyonu ayağa kaldıracak bir akla ihtiyacımız var. Adalet. Ne yapacağımızı biliyoruz. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı'nı buraya getirseniz, bu kürsüye çağırsanız milletin adamı olarak, deseniz ki efendim buyurun mikrofon, promptörü de önünden alsanız, kalbiyle konuştursanız, promptör olunca tembihliyorlar ona, yazılanı okuyor. Deseniz ki efendim kürsü, mikrofon ve kalbiniz. Promptör yok. Kürsü, mikrofon ve kalbiniz. Buyurun söyleyin. Söylediklerine ben razıyım. Prompter'a bakmadan memleket bu. Memleket bu. Bu memleketin derdine derse ki dert yok. Bu memleketin sorunlarına derse ki sorun yok. Bu memleketin yaşadığı geçim zorluğuna derse ki geçim zorluğu yok. Çocuklarımızın işsizliğine derse ki işsizlik derdimiz yok. Faiz yok. Derse ki bu memlekette efendim memleketin hiçbir derdi yok, bir siyaseti bırakacağız. Bu kalabalıklar niçin toplanıyor? Bu kalabalıklar Sayın Cumhurbaşkanı'na, AK Parti'ye, AK Parti'nin 23 yıllık kudretine bir şey söylemek için toplanıyor. Biz kendimiz aklımızı yitirmedik. Ömrümüzün en kıymetli zamanlarını bir parti telaşına kurban vermeye heves etmedik biz. Bugün bu saflarda toplanan arkadaşlarınız, il başkanımız, yöneticilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, civar illerden yakından gelen arkadaşlarımız var. Onları da görüyorum. İl başkanlarımız. Bu iş akıllı adamların yapacağı iş değildir aslında. Türk milleti kurtulmaya çalışan bir millet değildir. Türk milleti kurtaran millettir. Türk milleti kurtarılacak millet değildir. Türk milleti kurtarmak zorunda olan millettir. Bugün aklınızda kızgınlığınıza sebep olan ne kadar sorununuz varsa hepsinin sebebi siyasetçilerdir. Bu kalabalıklar niçin toplanıyor? Efendim siz şimdi toplandınız. Bu salonda niçin toplandınız siz? Bir şey diyoruz biz. Bu kalabalıklar hükümete geleceğimiz adına bir şey diyor. Bir şey söylüyoruz. Efendim biz sizi 23 yıldır sevdik, destekledik, iktidarda tuttuk. Memnun değiliz diyor bu kalabalıklar. Neyden memnun değiliz? Çocuklarımızın işi yok, memnun değiliz. Çocuklarımıza verdiğiniz eğitimden memnun değiliz. Okulların ücretinden, kreş parasından tutunuz da üniversitedeki çocuk okutma maliyetinden memnun değiliz. Okutana kadar canımız çıkıyor, memnun değiliz. Okuttuktan sonra çocuklarımızın canı çıkıyor, memnun değiliz. Çocuklarımızda iş diye bulabildiklerimize adam aramak zorunda kaldığımız bu berbat iklimden memnun değiliz. Her işimizi yapmak için Ankara'dan adam aramak zorunda kalıyoruz, memnun değiliz. Bu enflasyondan memnun değiliz. Bu faizden memnun değiliz. Bu adalet gecikiyor, memnun değiliz. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfedemiyorsunuz, memnun değiliz. 4+4+4 diye bir şey çıkardınız. Sanayide iş adamları dahil esnaf bağırıyor ki çırak yok, meslek ve zanaat sahibi insan yok, memnun değiliz. Zorunlu eğitimden sonra, o yaştan sonra ağaç yaşken eğilir demiş büyüklerimiz. O yaştan sonra eğitemediğiniz için o aradaki boşluğu kapatıyor Suriyelileriniz
ve Afganistan'dan gelenlerimiz. Mesleksizlik hastalığına düştü milletiniz, memnun değiliz. Yaylalarınız, meralarınız, tarlalarınız boş kaldı. Köyleriniz boşaldı, memnun değiliz. 14 bin lira emekli aylığı veriyorsunuz. Bu verdiğiniz parayla ayın 10 günü geçmiyor, memnun değiliz. Kiralara kavuşamıyor insanlar. Memnun değiliz. Esnaf siftah yapamıyor. Memnun değiliz. Bakın ne kadar sorun var sayıyoruz. Üniversitelerimizin hali ortada. Üniversiteli işsizler ordusu oluşturdu. Arıyorsunuz, sizden de memnun değiliz. Kibirlendiniz. Ceketimizi koysak diye istediğiniz adamı gönderiyorsunuz ceket niyetine. Milletinizi her koyduğunuzu seçmek zorunda bıraktığınız bir berbat kibre siyaseti teslim ettiniz. Memnun değiliz. Çocuklarımızın, bak sorun sayıyorum. Çocuklarımızın katilleriyle oturuyorsunuz. Çocuklarımızın katillerine sarılıyorsunuz. Çocuklarımızın katillerini sevenlere, hürmet edenlere tebessüm ediyorsunuz. Memnun değiliz. Ücretli öğretmenler var. Köle gibi çalışıyorlar. Ücretli öğretmenlik diye bir şey yoktur. Memnun değiliz. Öğretmenler var. Öğretmenleri öğrencilerin karşısında aciz bıraktınız. Veliler öğrencilerine dokunan öğretmenleri tehdit etmeye okula gidecek kadar inisiyatifsiz hale geldi. Memnun değiliz. Eğitim camiasını, işlerini siyaset alt üst etti. Memnun değiliz. Sendikamıza üye olursanız yükselirsiniz. Bizim sendikamızdan, sizin sendikanızdan diye bir şey uydurdunuz. Memnun değiliz. Başkanım anlatıyor. Yatırım planlıyorsunuz. Planladığınız yatırımların yerini denk getiremiyorsunuz. Memnun değiliz. Vatandaşınızı vekil olduğunuz halde kendiniz için vatandaşı parmak sallanabilir, kızılabilir, bağırılabilir sayıyorsunuz. Sizin siyasi kibrinizden memnun değiliz. Adalet gecikiyor. Memnun değiliz. Üretim bandını bozdunuz. Memnun değiliz. Sattığımızı yerine koyamıyoruz. Sattığımızın yarın fiyatı zamlanacak diye ticaretin düzenini bozdunuz. Memnun değiliz. 3-5 milyon parayı bankaya yatırsa bir adam 200-250 bin lira para alıyor. Bu şartlarda kimse ticaret yapmaz. 600 milyar dolar faiz ödeyip faize karşı olduğunuz ayetleri okuyup bu milleti faizin altında ezmenize razı değiliz. 23 yıldır hiçbir iktidara güvenmediğimiz kadar size güvendik. Hiç kimseye oy vermediğimiz kadar size oy verdik. Aralıksız iktidarda tuttuk sizi. Bu karneden memnun ve razı değiliz. Dindarlığın karnesi ise bu. Dindarlığımızın karnesini mahcubiyet sayıyoruz. Memnun değiliz. Milliyetçilikse, dünkü hutbeyi beğendiniz mi bilmiyorum. Dünkü hutbe. İktidar olsam ben bütün cumalarda aynı hutbeyi her hafta okutacağım. Şöyle yamacına gelsin mevzu. Aferin. Bunu şimdi niye söylediler bilmiyorum. Ben önce Ankara'da gittim cumaya. Zannettim ki bu bizim imam herhalde emekli olmaya karar verdi. Dedim ki buna cesaret gelmiş bizim imama. Ya hutbeyi dinliyorum. Şimdi alışkın değiliz. Normalde hutbeler siyasi bildiri gibi oluyor ya. Böyle siyasi bildiri gibi olduğu için de 3 aşağı 5 yukarı herkes bilir bunu. Gelen gündem o günkü siyasi gündeme göre, o haftanın siyasi gündemi neyse hutbe öyle geliyor. Ya bu sefer hutbe haram ile iş yapan devletin malını mülkünü. Ya böyle iş nasihata geldi mi nasihat böyle olur işte. Çok güzel. Hutbe böyle olur işte.
Bu hutbeyi şimdi aralıksız okutacaksınız. Bize şu anda en çok lazım olan hutbe dünkü hutbedir. En çok lazım olan hutbe. Onu okuyacaklar. Her cuma okuyacaklar. Beytülmal'a el sürülmez. Yalan denmez. Kalp kırılmaz. Rüşvete, iltimasa imkan verilmez. Kılınmaz. Deyin gel. Siyasi bildiri gibi konuşuyorsunuz. Milletin cumada kalbi karışır mı ya? Ben Diyanet İşleri Başkanımıza dedim ki efendim ya şu hutbelere gözünüzde kurban olayım dedim ya. Gözünüzde kurban olayım. Yani bir namazda artık vallahi imam seçiyoruz dedim. Ben imam seçiyorum dedim ya. Bunlar normal merkezi hutbe geliyor. O hassasiyeti de anlıyorum. Ya buna birazcık ihtimam gösterin. Burası nasihat yeri, din nasihattır. Siz burada tutacaksınız milleti. Buraya gelen adam Cuma'nın sohbetinden bir haftasını şöyle geçirecek. Acaba biz haram yedik mi? Acaba devletin malına mülküne el sürdük mü? Acaba ihaleye fesat karıştırdık mı? Acaba haksızlık ettik mi? Acaba çoluğun çocuğun yetimin hakkına bulaştık mı? Böyle bir hassasiyetle büyüteceksiniz insanları. Okulda bu verilecek. Okulda bu verilecek. Şu anda bu gördüğünüz fakirliğin sebebi dünkü hutbenin kalplere girmemesidir. Şimdi siyasi mücadele yapmayacağız. AK Parti bizim düşmanımız değil. MHP zaten baba ocağımız. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran parti. Bir şey demiyoruz. Devlet kurdular. Cumhuriyetti, halkla buluşturmak mecburiyetindelerdi. Diğer partiler falan diye bir gündemimiz yok bizim. Devlet millet düşmanları hariç her parti bizimdir yani. Hepsi bizim. Efendim ne bizim? Ben onu söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Erzincan'da tekrarlayayım. Böyle bir nasihat aldım. Dediler ki her lafını çok tekrarla. Tekrarlıyorum. Biz memleketi adaletle kalkındıracak olan partiyiz. Biz cumhuriyeti halkla buluşturacak olan partiyiz. Biz milliyetçi hareket hassasiyeti olan partiyiz. Biz memleketin dertleri deva bulsun diye gayret eden, memleketin geleceği ayağa kalksın diye efendim mücadele eden, memleket refahla saadetle buluşsun diye mücadele eden, iyilikle yola çıkmış, milletin zafer burçlarında milletin güçlü yarınları inşa olsun diye iyilikle yola çıkmış bir anahtar iradesiyiz diyorum. Her partiyi sayıyorum ben. Sebebi şu. Beğeniyor musunuz? Tayyip Bey'in bir ülke ancak adaletle kalkınır iradesini beğeniyor musunuz? Ben beğeniyorum. Güzel bir laftır. Bir ülke ancak adaletle kalkınabilir. Ama yazarak olmuyor, yaparak oluyor. Memleketin, cumhuriyetin en büyük nimeti çocuklarımıza şudur. Erzincan'ın köylerinden, Tercan'dan, efendim İliç'ten herhangi birisi çıkıp Cumhurbaşkanı olabilir. Herhangi birimizin evladı Genelkurmay Başkanı olabilir. Evlatlarımız da bu memlekette liyakatli olup ellerine getirecekleri her makamı mümkün hale getiren Cumhuriyettir. Cumhuriyeti de nimet gibi koruyacağız. Vazifemizdir. Tayyip Bey, Kaptan Ahmet'in oğludur. Cumhurbaşkanı oldu. Abdullah Gül Bey, Demirci Ahmet'in oğludur. Cumhurbaşkanı oldu, başbakan oldu. Topal İsmet'in oğluyum dedim ben, yanlış bilmiyorum. Binali Bey, başbakan oldu. Bak başbakan oldu. AK Parti Genel Başkanı oldu efendim. Topal Dursun. Evet, özür dilerim. Öyle dediği için söylüyorum, beni bağışlarsın. Yani öyle anıldığı için söylüyorum, yoksa öyle demeyi sevmem. Öyle dendiği için söylüyorum. Biz Trabzon'un Çaykara'sından, Yozgat'ın Sorgun'undan devletimizin, milletimizin hizmetine koşuyoruz. Nereden çıktığımız, aidiyetimizin ne olduğu değil, milletimize, devletimize bağlılığımızın liyakatle buluştuğu her mevkide her yeri elimize geçiriyoruz. Cumhuriyet verdi bize bu imkanı. Onu da korumak zorundayız. Efendim Ali Babacan memleket için efendim okulu iyi, yurt dışı eğitimi iyi, karnesi iyi, siyasi kariyerinden evvel müktesebatı iyi bir memleket evladıdır. Diyor ki bu ekonomik program hastaya yoğun kemoterapi veriyor. Yoğun kemoterapi, diğer tedbirler verilmeyince hastayı çökertir. Tenkitleri var. Tenkitler doğru mu? Doğru. O yüzden memleketin mali disiplini için, enflasyonla mücadele için, esnafın, iş adamının ayağa kalkabilmesi için tenkitleri doğru. Ümit Bey diyor ki bu mülteci akını
bu memleketin önümüzdeki dönem en büyük yüküdür. Doğru. Ya doğru. Efendim Refah Partisi, yeniden Refah Partisi diyor ki efendim zina, efendim aile, efendim aşı, efendim ahlak, efendim aile. Bak diyor, doğru mu? Ya doğru. Ya doğru. Efendim İyi Parti fabrika ayarlarımız diyor. Her parti derken güzel diyor. Bu kadar parti güzel değiyor diyor partiyi. Güzel diyenler dönemi. Başkanı AK Parti'nin kurmay konuşmalar yapıyorlar. Şöyle diyoruz, bir şey söyleyecek herhalde. Bu sefer mühim bir şey söyleyecek herhalde. Her böyle dediğimizde bize diyor ki mühim bir şey söyleyecek gibi. Bak bu muhalefete oy verilmez.
Geçen seçimi de öyle kurtardı. Geçen seçimi kurtarırken de şöyle dedi. Hakikaten bu muhalefet devlet millet düşmanlarıyla oturur. PKK'lılarla pazarlık eder. Bunlar Kandil'in gölgesinde Cumhurbaşkanlığı seçer. Bu altılı masanın altında dem var, bunlar demleniyorlar. Bak aziz milletim, dikkat edin ha. Cumhuriyetin, devletin varlığını beklemek zorunda olan bu parti PKK'lılarla Cumhurbaşkanlığı pazarlığı yapıyor diye konuşarak geçen seçimi aldılar. Masanın altındaydı, demliydi, demleniyordu derken bizimkiler şimdi dümdüz kafayı buldular yani, dümdüz. Bu benim demiş ki ya geçen biz böyle konuşuyorduk. Demli demsiz falan diye konuşuyorduk demiş başkanım ya bizimkiler şimdi ne yapıyor demiş ya. Ya biz demiş şimdi sokakta ne diyeceğiz ya. Demiş bizimkilerin şimdi onların demiş demlenmesine kurban ol demiş. Bizimkiler dümdüz kafayı buldular ya. Bu şimdi bir süreç yaşıyoruz. Benim gördüklerimi siz de görüyorsunuz. Bu iş öyle kolay değil. Şimdi Anahtar Parti'nin niçin avantajı var onu söyleyeyim. Tayyip Bey hep şöyle söylüyordu. AK Parti'nin kurmayları da bunu tekrarlıyordu. Bu muhalefete devlet verilmez. Bunlar devlet bilmezler. Diyorlardı ki efendim bunlar vatan bilmez, bayrak bilmez, din bilmez, iman bilmez, hazine bilmez, beytülmal bilmez, emek bilmez, hak bilmez, hukuk bilmez diyorlardı. Şimdi Anahtar Parti bunların denemeyeceği bir parti olarak geliyor şimdi. Devlet biliriz evelallah. Bayrak biliriz evelallah. Din biliriz, dil biliriz evelallah. Terbiye biliriz, vatan biliriz evelallah. Milletin değerlerini biliriz evelallah. Çalışanın hakkını biliriz evelallah. Beytül mal deriz. Yetim hakkı biliriz evelallah. Düşman biliriz evelallah. Dolayısıyla artık siyasi rekabette bunlara devlet verilir mi? Bunlara devlet teslim edilir mi diyemeyecekleri bir rakipleri var. Bize devlet verilir. Bize vatan verilir. Bize bayrak verilir. Bize memleket teslim edilir. Ben kardeşinizim sizin. 33 sene, 34 senedir cemiyetçilik yapıyorum. Siyasi hayatımızın bugün kuvveti olarak bulduğum şeyi 33 yılımın ilke hattına borçluyum ben. Benim ismim yanlarında zikredilince bana kuvvet olan memleket evlatları var. Muhsin Başkan. İsmi cesaretle anılınca dedem onlarla beraberdi diye ismi anılanlar var. Alparslan Türkeş. İlkeli siyaset, ölçülü siyaset diye konuşurken her andığımda onun da hakkı var, bunun da hukuku var diye zikredilenler var. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Haşa huzurdan, kibrinden, kendimizi bir şey zannetme hastalığından değil, terbiye hattından konuşuyorum. Devletin, milletin düşmanlarına gülmedik. Vatanın, milletin bir kuruşuna el sürmedik. Vatanın, milletin başına bela olacak hiçbir münasebet yapmadık. Yalanla, iftirayla kazanmaktansa doğrulukla kaybetmeyi göze alıyoruz. Çocuklarımızın katillerine tebessüm ederek kazanmaktansa, onlardan medet umarak elimizdeki makamı korumaya kalkmaktansa makamsız kalmayı göze alıyoruz. Mezarlıklara şerefimizle gidelim diye. Hutbeler okunuyor.
Şimdi PKK ile bir araya gelmişler. Şimdi millet ne demeye başladı biliyor musunuz? Bu siyasetçilerin dostluğuna güven olmaz. Bunların düşmanlığına güven olmaz. Bunların beraberliğine güven olmaz. Bunların ayrılığına güven olmaz. Bunlar dost olduklarına düşman, düşman olduklarına dost olurlar. Sevdiklerine söverler. Sövdüklerini yarın sevebilirler, dikkatli olun demeye karar vermişler. Biz hariç. Biz hariç. Biz düşmana düşman deriz. Düşman dediğimize dost demeyiz. Teröriste terörist deriz. Teröriste tebessüm etmeyiz. Biz çocukların, milletimizin düşmanlarıyla iş görmeyiz. Beraber olmayız. Onlardan medet ummayız. Teröristleri Kürt'e değdirmeyiz. PKK'yı Kürt'ün temsilcisi saymayız. Saydıranı meşru görmeyiz, kabul etmeyiz. Şimdi bakın, böyle hamaset olsun diye söylemiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden arkadaşlarımız var. İktidarı destekleyebilir misiniz? Desteklersiniz. Normaldir. Dersiniz ki darbe oldu, öyle oldu, böyle oldu. Memleketin başında bin bir türlü bela var. Öyle diyorlardı zaten. Niçin bu kadar hudutsuz destek veriyorsunuz? Eskiden bu kadar kızıyordunuz da şimdi niçin bu kadar destek veriyorsunuz diye soruyorduk onlara. Ne diyorlardı bize? Ne diyorlardı size? Diyorlardı ki biz burada niçin duruyoruz biliyor musunuz? AK Parti'nin yanında. Millet diyor ki niçin duruyorsunuz? Biz buradan ayrılırsak DEM gelecek, HDP gelecek. HDP gelmesin diye burada duruyoruz diyorlardı. Şimdi HDP'yi oraya taşıyan parti haline geldiler. Madem öyle, madem HDP oraya gelmesin diye nöbet bekliyordunuz, o nöbeti niçin bekliyordunuz hatırlatmak zorundayız size. Şimdi Devlet Bey az adam mıdır? Değildir. Bilmez mi? Bilir. Alparslan Türkeş'in kabrine gidiyor Devlet Bey. Gidiyor oraya. Bilmez mi? Bilir. Alparslan Türkeş'in kabrinde çocuklarımızın katili olan bir alçağa kurucu önder denmez. Bilir mi? Bilir. Niçin diyor? Bak niçin diyor? Onu millete açıklayacaksınız. Ben şöyle bir mesuliyet hattı oluşturdum. Milliyetçiliğimizin bir mesuliyeti vardı bizim. Bak burada başkanlarımız var bizim. Ülkünün mürüvvetini görememiş, ülküsünün mürüvvetini görememiş başkanlarımız. Zindan görmüş, zulüm görmüş, mücadele etmiş, arkadaş gömmüş, tabut taşımış omuzlarında. Ülküsünün mürüvveti, memleketin mürüvveti olsun diye mücadele etmiş insanlar var aralarda, görüyorum. Biz başaramadık. Bizim milliyetçiliğimiz mesuldür, kabahatlidir. Niye mesuldür? Paranın değeri bizimdi. Biz Türk parasını değerli hale getirmek zorundaydık. Milliyetçilik öyledir. Bu dışarıda Mehteran çaldı. Irmağının akışına ölürüm Türkiye. Irmakları akmaz ülkemiz var bizim artık. Irmaklarımız akamıyor Türkiye. Irmaklarımız kirlendi Türkiye. Havasına suyuna kurban olamayız. Havası suyu kirlendi Türkiye. Iğdır'da hava kirliliğinde zirve. Iğdır İl Başkanı'nı dinleyin. Adam diyor ki Türkiye'nin en kirli havası orada, çünkü Ermenistan hattından Türkiye'de topraklarımız zehirleniyor. Orada en güzel kayısılarımız oradan yetişiyor. Onlar sofralara geliyor ürün olarak. Hem zehirleniyoruz hem milleti zehirliyoruz. Öyle türkü söyleme zamanı bitti. Bizim milliyetçiliğimizin mesuliyetiydi. Paraya kavuşacaktı milliyetçiliğimiz. Hazineyi dolduracaktı. Pasaportun itibarı olacaktı milliyetçiliğimiz. Üniversiteleri ayağa kaldıracaktı milliyetçiliğimiz. Esnafın siftahı olacaktı milliyetçiliğimiz. Tarlaların bereketi olacaktı milliyetçiliğimiz. Çocuklarımızın hayaline kavuşacaktı milliyetçiliğimiz. İş adamlarının bankasındaki cüzdanı kredisi olacaktı milliyetçiliğimiz. Üniversitede hak edenin hak ettiğini aldığı, bilim adamlarının dünyanın en saygın bilim adamları olabilmesine imkan verecek bir koşu parkuru olacaktı milliyetçiliğimiz. Olacaktı da olacaktı. Yapabildik mi? Yapamadık. Milliyetçiliğin açığını kim kapattı? Milliyetçiliğin açığını şu kapattı. Eğer biz bunları yapsaydık PKK başımıza bela olmayacaktı. Eğer milliyetçilik vazifelerini yapsaydı PKK diye bir derdi olmayacaktı. Devlet kudretli olacaktı çünkü. Devlet kudretli olamadı. Bakın. Şimdi bunu Devlet Bey'e şimdi hatırlatmak istediğim şey bu. Yani bunu hamaset olsun diye söylemiyorum. Ne bu? Biz vazifelerimizi yapsaydık evlatlarımız ölmeyecekti. İfade edebiliyor muyum? Milliyetçilik vazifelerini yapsaydı PKK başımıza bela olmayacaktı, çocuklarımız ölmeyecekti. Bu vazifelerimizi yapamadık. Şimdi Devlet Bey'in yaptığına o yüzden kızıyorum. Biz vazifelerimizi yapamadık diye doğan boşluğu düşman doldurdu. PKK ile iş tuttular, PKK'yı üstümüze saldılar. O boşluğu işte
silahının kabzasına 3 hilal kazıyan, silahının kabzasına bozkurt kazıyan evlatlarınız sizin yapamadığınız yüzünden doğan boşluğu canlarıyla kapattılar. Şimdi soruyu soruyorum. Bak soru bu. Bizim maharetsizliğimiz yüzünden doğan boşluğu canlarıyla, silahlarına bozkurt ve 3 hilal kazıyarak kapatan evlatlarınızın varlığına rağmen siz Alparslan Türkeş'in kabrinde çocuklarımızın katili bir ite nasıl kurucu önder diyorsunuz? Nasıl diyorsunuz? Nasıl diyorsunuz? Bunu şimdi bu iş öyle kolay değil. Bunu şimdi için önemsiyorum. Bunu şunun için önemsiyorum. Bakın. Siz şimdi destek olabilirsiniz. Milliyetçilik mesuliyetli iştir, ciddi iştir. Hamaset işi değildir. Destek olursunuz hükümete. Kimse sizin desteğinize kızmaz. Ama şöyle destek olacaksınız. Diyeceksiniz ki, Tayyip Bey, ben sana daha önce kızdım diyeceksiniz. Daha önce sana şu kadar da sert sözler söyledim. Ama şimdi devletin milletin zor zamanıdır. Harcamalarına bakarım diyeceksiniz. Bak Ahmet Başkan söyledi. Diyeceksiniz ki harcamalarınıza bakarız kardeşim. Devletin, milletin hakkını korursanız arkanızda dağ gibi dururuz. Bir kuruşa el sürerseniz müdahale ederiz. Atamalarınıza bakarız. Diyeceksiniz böyle. Diyeceksiniz ki hükümetimiz atamalarınıza bakarız. Atamalarınız doğruysa, güzelse, isabetliyse hiç endişe etmeyin. Biz sizi ayakta tutarız. Ama atamalarınız isabetsizse size bu devleti haleldar ettirmeyiz. Müdahale ederiz. Böyle diyeceksin. Hem devleti bekleyeceksin. Hem devletin kurumlarını bekleyeceksin. Hem AK Parti'yi bekleyeceksin. Hem de siyasi vakarını bekleyeceksin. Sen şimdi bu kadar sınırsız kredi veriyorsun. Hazine göçtü. Devletin kurumları çöktü. Adalet yozlaştı. Eğitim ayağa kalkamayacak hale geldi. Meflüç hale geldi. Esnaf zorda. İş adamları darda. Sektör kaybediyoruz. Çocuklarımızın hayalleri yıkılmış. Çocuklarımız hayal kuramaz hale gelmiş. Tayyip Bey almış eline cüzdan. Kıymetli de bir hatırlatma. Cüzdan. Evlilik cüzdan. Evlilik cüzdanıyla geziyor beyefendi. Diyor ki Cumhurbaşkanımız çok da kıymetli nasihata. Çocuk yapmamız lazım. Çünkü gerçekten Türk milleti büyük avantajını kaybediyor. 30 sene sonra Türk milleti yaşlı. 30 sene sonra evlat gelmiyor. Nüfus yaşlanıyor. Bu mevcut çocuklarımızın 9 milyon madde bağımlılığı hattında evladımız var. Tayyip Bey'e söylenebiliyor mu? Söylenemiyor. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanımız Asım'ın nesli demeyi çok seviyor. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanım, Asım'ın nesli madde bağımlısı oldu. Asım'ın nesli 9 milyon uyuşturucu batağında. Asım'ın nesli kumar tezgahlarında. Asım'ın nesli bahis tezgahlarında. Asım'ın nesli işsiz. Asım'ın nesli evsiz. Asım'ın nesli aç. Asım'ın nesli mesleksiz. Asım'ın nesli ölçüsüz, ilkesiz bir alana sıkıştırıldı. Asım'ın nesli yazarak olmuyor efendim, yaparak oluyor. Bu çocuklarınızı kurtaracaksınız. Şimdi siz bu çocuklarınıza kavuşamıyorsunuz. Ondan sonra bize diyorsunuz ki milletinize, biz bir şeye karar verdik. Neye karar verdiniz? Terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye lafını Demlilere söyletemiyorsunuz. Demliler henüz terörsüz Türkiye demediler. Çünkü onlar yaptıklarının terör olduğuna inanmıyorlar, iyi mi? Bize endişemiz var diye kızıyorlar. Dem henüz terörsüz Türkiye lafını etmedi, onlara bir şey demiyorlar. Lozan'ı tartıştırıyorlar. Üniter yapımıza leke sürmeye çalışıyorlar. Bölmeye çalışıyorlar. Dilimizi, Türk kimliğimizi, her şeyimizi tartışmaya açıyorlar. Bütün bunların üstünde ne gibi bir mesuliyet taşıyorlar? Hesabını vereceksiniz bize. Milletinize diyeceksiniz ki biz bunları şu yüzden yapıyoruz. O yüzden bizim şimdi yapacaklarımız belli. Memleketimiz için, daha güçlü yarınlarımız için yapacaklarımız bizim belli. Hepsini yapmak zorunda değiliz ama yapacaklarımız var. Bu Anayasa Mahkemesi dahil. Bak bu Anayasa Mahkemesi dahil. HSK'nın yapısını siyasetin gölgesinden kurtaracağız. Bak kesin. Merkez Bankası dahil devletin müstakil olacak kuruluşlarının hepsinin müstakil çalışmasına, siyasetin gölgesinden kurtarılmasına imkan vereceğiz kesin. Basit işler bunlar. Bunlar basit işler. İstatistik kurumu dünyanın en güvenilir istatistik kurumu haline gelecek, kolaymış. Siyasetin duymak istediği rakamı değil, milletin yaşadığı sorunu doğru ölçecek istatistik kurumu. Devlet Planlama Teşkilatı, Ahmet Başkan'ın söylediği isabetsizliğin sebebi o.
planlama kabiliyetini yitirdi. Devlet planlama kapasitesi yeniden gelecek. Efendim, valiler dahil devletin bütün kurumları siyasetin gölgesinde kaldı. Devlet kurumları siyasetin gölgesinden kurtarılacak kesin. Milli eğitimden tutun da valiliğe, emniyetten tutun da devlet bürokrasinin bütün şubelerine kadar devlet bir siyaset gölgesi altında kaldı. Valileriniz vali gibi davranamıyorlar. Emniyet personelinizin tamamı yorgunluktan ölüyorlar. Emniyet personeliniz yorgunluktan ölüyor, vardiyaya dayanamıyorlar. Atamalarınıza, çalışma şartlarına, özlük haklarına, emeklilik haklarına, her şeylerini konuşurum bunlar. Emekli oluyorlar, verdiğiniz maaş 35 bin lira emekli parası nasıl yaşayacak bunlar? 1.200.000 lira emekli ikramiyesi veriyorsunuz. Ne yapacaklar bu parayı bunlar? Ev bile alamazlar, 2 odalı bir ev alamazlar. Eskiden emekli olduğunda insanlar bir ev, bir araba, bir şey alabiliyorlardı. Şimdi emekli ikramiyesi diye verdiğiniz parayla bir ev alınamaz. Eskiden harmanda insanlar çocuklarını evlendiriyorlardı. Çocuklarını evlendiremez kimse harmanda. Düğüne gidemez hale geldi millet, düğüne. Takı takamaz hale geldi insanlar. Yemek ısmarlayamaz hale geldi insanlar birbirlerine. Misafirine yemek ısmarlayamaz hale geldi. Çayı sayarak içiyoruz, çayı. Evlat evlendireceğiz, evlendiremiyoruz. Çocuklarımız ne olacak endişesiyle yaşıyoruz. Biz ölürsek bu çocuklar ne olacak kaygısıyla babalar gününü güne hüzünle ekliyorlar. Analar alışverişi pazar sepetleri dolmuyor. Pazarın kapanmaya yakın zamanlarına gidiyorlar ki biraz daha ucuz alalım diye. Biraz daha kalmışlardan alalım. Biraz daha ucuz alalım diye bunu hesaplamak zorunda kalıyorlar. 4.000 lira emekli ikramiyesi veriyorsunuz. Verdiğiniz emekli ikramiyesi bir öğün yemek etmiyor be. Dışarıda 2-3 kişi yemek yiyemez ya. Utanmıyorsunuz da yani. Ondan sonra diyorsunuz ki memleket ancak bizim gibi yönetilirdi. Size memleketin nasıl yönetileceğini göstereceğiz. Bu memleket, bakın şunu unutmayın. Biz bu memleketi alacağız. Allah nasip ederse biz bu mücadelede şimdi varız. Hem de lezzetle varız. Hükümete de kıymetli bir rekabet imkanı sunmaktayız. Efendim yapabilirseniz kalırsınız. Yapabilseydiniz zaten biz kurmayacaktık. Biz bu partiyi siz yapamıyorsunuz diye kurduk. Siz memlekette yetkilerinizi doğru kullansaydınız biz parti kurmayacaktık. Siz memleketi bu hale getirdiğiniz için biz parti kurmak zorunda kaldık. O yüzden şimdi AK Parti'den bazen sitem alıyorum arkadaşlarımdan. Bazen MHP'deki arkadaşlarımdan sitem alıyorum. Ya işte başkanım ne gerek vardı? Diyorum ki siz yapsaydınız gerek yoktu. Siz yapsaydınız gerek yoktu. Yapamadınız. Yapamadınız. Şimdi gerek var. Niye gerek var? Şimdi bu kadar enflasyonla yaşamak zorunda mıyız biz? Bu kadar faizle yaşamak zorunda mıyız? 5 milyon Ankara'da ortalama bir ev 5 milyon. 5 milyonu ev almayın, bankaya yatırın. 250 bin lira para veriyorlar. 250 bin lira. İyi pazarlık yaparsanız bankayla 300 bin lira. Kim iş yapar? Hangi iş adamı iş yapar? Hangi iş adamı yatırım yapar? 600 milyar dolar faiz ödemişsiniz. Faizde karşı olduğunuzu ayetlerle anlatıyorsunuz. Efendim faiz ayet okuyarak düşmez. Birisinin Cumhurbaşkanımıza demesi lazım ki evlilik cüzdanı vererek çocuk yapılmaz. Ayet okuyarak faiz düşmez efendim. Enflasyonla mücadele ediyorsunuz. Bakan değiştirerek, rakam değiştirerek enflasyon düşmez. Evlilik cüzdanı vererek nüfus yükseltilmez. Bu sürecin içerisinde artık güzel kelam bu Türkiye gibi büyük bir gemiyi yürütemez. Şimdi Anahtar Parti efendim Erzincan'da açılıyor. Yarın Konya'dayız Allah izin verirse. Efendim parti kavgası vermeyeceğiz. Siyasi kabalık yapmayacağız. Siyasi münakaşa işimiz olmaz. Sizinle kaybedecek zamanımız yok. Bir de şöyle bir laf var ağızlarında. O da kayda girsin güzel güzel söyleyeyim. Öyle lafları da seviyorlar. Bunu size söylüyorum şimdi. Efendim diyorlar ki sanki yaptıkları iş atom parçalamakmış gibi. Memleketi batırdınız hepsi o yani. Memleketi batırmak için de memleketin en kıymetli adamlarını kullandınız. Şimdi bana diyorlar ki Yavuz Aralioğlu yanında kim var? Bu batırdığınız memlekete profesör harcarsam insan değilim be. İktisat 1. sınıf öğrencileri, hukuk 1. sınıf öğrencileri, ziraat 1. sınıf, veterinerlik 1. sınıf. 1. sınıf öğrencilerine vallahi billahi bunların yaptıklarını yaptıramazsınız. Kur korumalı mevduatı,
İktisat 1. sınıf öğrencisine bak vallahi yaptıramazsınız. Yapmaz adam, der ki saçmalamayın yani. Allah Allah. Bu yapılacak iş mi? İktisat 1. sınıf öğrencisine yaptıramazsınız. Bunu Nurettin Bey'e yaptırabilirsiniz. Bunu Nurettin Bey'e yaptırabilirsiniz. Efendim 14 yıldır dışarıdan hayvan getiriyoruz biz. Canlı hayvan 14 yıldır. Niye? Toprağımız mı yok, yaylamız mı yok, meramız mı yok? Niye? Çünkü siz dışarıdan hayvan getirerek birilerinin zengin olmasına imkan veriyorsunuz. O yüzden. Kendi memleketinizin topraklarına, kendi insanınıza, kendi çiftçinize, kendi hayvancılıkla uğraşanınıza güvenmiyorsunuz. Bazı arkadaşlarınız bu işlerden sebeplensin diye sorunu yönetiyorsunuz. 14 tane hayvan getirmek ne demektir? Dışarıdan 14 tane hayvan getir. Dışarıdan hayvan getir. Dışarıdan 14 tanedir hayvan getir. Yetiştirdiğin en nitelikli çocuklar Avrupa'ya gidince defolsun gitsinler de. Dışarıdan ne kadar efendim şey varsa moloz döküm sahası gibi ne kadar problemli tip varsa, Afganistan Savaşı'ndan ne kadar problemli tip varsa, Suriye'den ne kadar problemli tip varsa hepsi buraya gelsin. Onlara gelsin başımız üstüne, çocuklarınız gitsin defolsun gitsinler. Ne güzel dünya. Bu memleket bu yönetim savrulmasını kaldıramaz. Türkiye bundan çok daha iyisini hak ediyor ve yapacağız. Bu memlekette siyaseti doğru yere çekeceğiz arkadaşlar. Endişeniz olmasın. Efendim biz partililerimiz diyenler değiliz. AK Parti'nin içinde çok kıymetli adamlar var. MHP'nin kenarda kalmış çok kıymetli adamları var. Partisi olmayan, memleketine, milletine borçlu, çok namuslu, izzetli bürokratlar, akademisyenler var bu ülkenin. Bu ülkenin evlatlarının bilenleri bol. Bileni dinleyecek terbiyeli bir siyasete ihtiyaç var. Anahtar parti bileni dinleyecek, bilene soracak, bilenle yürüyecek, bileni baş tacı edecek bir iradeyi temsil ediyor. Efendim doktora gidiyoruz. Siz doktora gittiğiniz zaman gittiğiniz doktorun mezhebini soruyor musunuz? Hiç aklınıza geliyor mu bir doktora gittiğiniz zaman acaba bu doktor Alevi midir, Sünni midir? Gittiğiniz doktorun Müslüman olup olmadığını merak ediyor musunuz? Hiç aklınıza geliyor mu? Acaba bu doktor gece namaza kalkıyor mudur? Diyor musunuz? Acaba ülkücü müdür diye merak ediyor musunuz? Devrimci midir diyor musunuz? Sosyal demokrat mıdır diye merak ediyor musunuz? Etmezsiniz. Doktorun neyine gidiyorsunuz? Sizi tedavi etmesini istiyorsunuz. İşini yapsın istiyorsunuz. Anahtar parti işini yapan siyaset vaat ediyor. Kimseye ne olduğunu sormayacak. Kimseye kimlik sormayacak. Mezhep meşrep tartışması yapmayacak. Kimseyi ötekileştirmeyecek. Kimseyi azarlamayacak. 85 milyonu ailesi bilecek. Kimlik kartının her işimizi yapmaya yeteceği bir ülke kuracak Anahtar Parti. Şimdi işimiz var. Cumhurbaşkanımız bizim milletin adamı. Çok seviyor öyle denmesini. Allah var. Bütün siyasetçiler sever. Siyasetçiler milletin adamı olarak anılmayı kendileri için dünya ahiret azık sayarlar. Tayyip Bey'in böyle anılmasını sevmesi de çok normaldir. Benim Cumhurbaşkanımıza sorduğum şey şudur. Efendim siz milletin adamısınız. Güzel. Siz milletin adamısınız ama biz her işimizi yapmak için adam arıyoruz efendim. Her işimizi yapmak için. Çocuğumuz mülakata girecek, adam arıyoruz. Kredi çekeceğiz, adam arıyoruz. Kredi ödeyeceğiz, adam arıyoruz. Hastaneye yatacağız, adam arıyoruz. Hastane sonuçlarını okutacağız, adam arıyoruz. Sıraya gireceğiz, tomografi sırasına gireceğiz, öne alacağız, arkada kaldık, adam arıyoruz. Yahu ölüyoruz, mezar arıyoruz, adam lazım bize. Ölmek için bile adam lazım. Dolayısıyla kimlik kartını gösterince her işimizi görebileceğimiz bir memleket bizim için hayal değildir. Biz büyük bir ülkeyiz. Kalbinizi açın, çocuklarımız duysun. Efendim yaşlılarımız var içimizde, yaşı eşitledik. İhtiyarlarımızı görüyorum. Efendim içinizde ülküsünün mürüvvetini görememiş de var. Bu dindarlığın karnesine kızmış da var. Bu sosyal demokratların bu yaptığını beğenmemiş de var. Bu CHP'ye darılmış da var. İyi Parti'ye gücenmiş de var. Var da var yani. Bir sürü adam var görüyorum. Şunu unutmayın lütfen. Bu memleket ayağa kalkacaksa hep beraber kalkacak. Hep beraber kalkacak. Efendim öğretmenleri güçlü değil de bir ülke ayağa kalktı bak. Mümkün değildir efendim. Mümkün değildir. Hukuk adamları yerlerde de ülke ayağa kalktı. Hukuk yerlerde ülke hiç mümkün değildir efendim. Efendim din adamlarının itibarı yok da ülke çok güçlüdür. Mümkün değildir efendim. Bir ülkenin gücü münhasıran öğretmenlerinin kapasitesine, kabiliyetine, hukuk adamlarının seciyesine, müktesebatına, din adamlarının itibarına, izzetine, vakarına bağlıdır.
Bunlar ayakta durdu mu bu memleket ayakta durur. Bir ülkenin ayakta durması gereken bütün şubeleri yıkılmışsa o ülkenin geleceğinden endişe edilir. Şimdi ayağa kaldıracağınız bir parti iradesi değildir. Ayağa kaldıracağımız bir devlettir. Bir milletin geleceğidir. Biz bir kadroyuz. Varlığınıza müteşekkirim. Büyüyeceğiz. Önümüzdeki dönem yük olacağız. Memleketin yükünü alacağız. Omuzlayacağız. Efendim parti. Partinin de yükünü alacağız. AK Parti'nin yapamadıklarının mesulü biziz. Ben aldım üstüme kabul ettim. AK Parti ne yapamamışsa yapamadıklarının mesuliyetini aldım kabul ettim. MHP, milliyetçiliğimiz, ülkücülüğümüz neyi yapma iddiasındaydı da yapamadıysa mahcubiyetiyle beraber aldım kabul ettim benimdir. Arkadaşlarımındır. Dolayısıyla onlar yapamadı bana ne falan hiç demiyorum. Yapamadılar. Özür de dilemiyorlar. Özür de bizimdir. Biz özür dileyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Dindarlığın özrü bize düştü. Milliyetçiliğimizin mahcubiyeti bize düştü. Aldık kabul ettik başımız üstüne. Cumhuriyet Osmanlı'nın bütün borçlarını nasıl üstüne almışsa, devlet devamlılığı gibi bir şey varsa, ben hükümete, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin beraber olduğu hükümete kendi Osmanlımız muamelesi yapıyorum. Borcu ne var ne yok olduğu gibi aldım üstüme kabul ettim. Problem yok yani. Yeter. Artık yeter hattındayız. Son sözlerim. Yeter hattındayız. Yeter. Yeter şu. Size güvendik. Ümit ettik. Arkanızda durduk. Destek olduk. Başaramadınız. Bizi hayal kırıklığına uğrattınız. Yeter. Can verdik, evlat verdik, zindan gördük, arkadaş uğurladık, mahpushane gördük, çıktık, devletimize kahırlanmadık. Çıktınız, yeniden başlıyoruz dediniz, arkanızda durduk, devletin yönetimini size sunduk, başaramadınız, yeter. Sadece iktidarı almayacağız sizden, sizden dindarlığımızı alacağız, sizden milliyetçiliğimizi alacağız, dilimizi, dinimizi alacağız, sizden temsil edin, hizmet edin. Ayağa kaldırın diye teslim ettiğimiz her şeyimizi geri alacağız. Karşılıksız tebessümlerimizi geri alacağız. Sebepsiz iyiliklerimizi geri alacağız. Devletimizin kurumsal varlığını geri alacağız. Mülki idareyi geri alacağız. Devletin kurumlarının kurum olma vasfını kaybettirdiğiniz bu berbat iklimi yeniden devletin gürül gürül kurumlarıyla ayağa kalkacağı bir siyasal iklim için size teslim ettiğimiz yönetim imkanını geri alacağız. Bir Süleyman Aleyhisselam menkıbesi var. Çok kıymetlidir o. Süleyman Aleyhisselam'a rivayet olunan hikaye şudur. Bir kanadı kırık kuş gelip diyor ki hikayede Süleyman Aleyhisselam'a, efendim diyor ben bir dervişten şikayetçiyim. Kanadımı kırdı diyor. Süleyman Aleyhisselam diyor ki dervişi çağırın gelsin hikayede. Derviş geliyor diyor ki dervişe Süleyman Aleyhisselam, bu kuş diyor senden şikayetçi. Bunun kanadını kırmışsın. Hesabını ver. Derviş diyor ki efendim ben onun kanadını kırmadım. O bir kuştu diyor. Ben onu yakalamaya çalıştım. Kaçması gerekiyordu. Tabiatı kaçmasını emrediyordu ona. Tabiatının gereğini yapmadı. Kaçması gerekiyordu, kaçmadı. Kendini kurtarmaya çalışırken kendi kanadını kırdı efendim. Ben kırmadım diyor. Süleyman Aleyhisselam diyor ki kuşa, doğru söylüyor diyor. Sen niçin tabiatının gereğini yapmadın? Niçin kaçmadın diyor. Bu seni yakalamaya kalktığında niçin kaçmadın? Kuş diyor ki efendim diyor ben kaçacaktım. Üstünde derviş hırkasını gördüm. Allah'tan korkar bana zarar vermez diye düşündüm. O yüzden kaçmadım diyor. Sonra Süleyman Aleyhisselam diyor ki bu doğru bir savunma. O yüzden diyor senin kırılan kanadına karşı dervişin kolunu kıracağız diyor. Dervişe diyor ki kısas var. Onun kırılan kanadına karşı senin kolunu kıracağız. Kuş diyor ki efendim ben böyle bir cezaya razı olmam. Süleyman Aleyhisselam diyor ki kuşa niçin razı olmasın? Efendim diyor benim ona kanmama sebep olan şey hırkasıydı. İyileşirse diyor kolu kırıldığında başka kuşları da kandırır. Hırkayı çıkarın, hırkayı diyor. Üstündeki hırkayı çıkarın. Üstlerindeki hırkayı çıkarın diyor. Bu bizim mesuliyet hattımızdır. Bunlar Allah'tan korkarlar. Hazineye el sürmezler diye üstlerinde giydikleri takva hırkasını da alacağız üstlerinde. Efendim Allah'tan korkarlar. Ahirete inanırlar.
emin peygamberin ümmetidirler. Sadece kendilerine hakkı savunmazlar. Düşmanlarının da hakkını savunurlar diye giydikleri eminlik hırkasını çıkaracağız üstlerinde. Çıkaracağız. Milliyetçidirler. Devlet düşmanlarına gülmezler. Vatan millet hasımlarıyla oturmazlar diye giydikleri milliyetçiliğin vakar hırkasını çıkaracağız üstlerinde. Çıkaracağız. Öyle kolay değil o iş. Üstlerine giydikleri hırkalarla vuruyorlar bizi. Biz onları zannediyoruz ki Allah'tan korkarlar. Mecliste anlatmıştım bir vesile. Sudan için anlatırlar da başka rivayetleri de vardır, duyanları da vardır belki versiyonları. Bir gün oranın tek adamı, güçlü kudretli adamı, yöneticisi, kralı birine demiş ki mahiyetinden, kendisinden önceki kral için demiş ki o mu büyük ben mi büyüğüm? Adam da korkmuş ya neticede, ne diyecek? Demiş ki efendim siz ondan büyüksünüz ya. O kral değil ki demiş, siz ondan daha büyüksünüz. Demiş ki kral niçin ben ondan büyüğüm? Efendim demiş o eski kral demiş İngiltere'den korkuyordu. Siz demiş İngiltere'den korkmuyorsunuz, ondan büyüksünüz. Hoşuna gitmiş bizimkin, demiş ki ondan önce bir kral daha var. O mu büyüktü demiş, ben mi büyüğüm? Demiş ki efendim siz tabii ki daha büyüksünüz. Demiş niye? Demiş efendim o Amerika'dan korkuyordu. Siz Amerika'dan da korkmuyorsunuz, ondan da büyüksünüz. Adam gaza gelmiş. Sonra demiş ki ya Ömer mi büyüktü ben mi büyüğüm? Hazreti Ömer mi büyüktü ben mi büyüğüm? Adam hiç tereddüt etmeden demiş ki efendim siz demiş Hazreti Ömer'den büyüksünüz ya. Adam demiş ki niye ki? Efendim demiş o Allah'tan korkuyordu, siz de Allah'tan korkmuyorsunuz. Ben bunu mecliste anlattım. Dedim ki ben size Ömer'den büyüksünüz demek istemiyorum arkadaş. Allah'tan korkun. Yani Hazreti Ömer Allah'tan korkardı, siz Allah'tan korkmuyorsunuz demek istemiyorum. Allah'tan korkun. Ama üstünüzde size güvenmemize sebep olan ne kadar hırka varsa, size güvenmemize sebep olan bütün hırkaları da memleket için, mücadelemiz için, çocuklarımız için, devletimiz için, milletimiz için, gelecek hayallerimiz için üstünüzden çıkaracağız. İnşallah bize güvenin. Bize şöyle güvenin. Böyle başkanımın mezara kadar demesini beğenmedim. Bu mezara kadar işlerini beğenmiyorum. Güzel değil bu işler. Bir mesuliyet hattında siyaset yapıyoruz. Sözümüzü hep ahirete, sözümüzü hep Allah'a, sözümüzü hep çocuklarımıza, sözümüzü hep bizden sonra yaşayacak olanlara hizalıyoruz. Ne yapınca vebal altında kalırız, ne yapınca şerefimize leke gelir, ne yapınca devletimiz haleldar olur diye düşünüyoruz, muhasebe ediyoruz. Kendimizi koyuyoruz her yere, kendi nefsimizi koyuyoruz. Partiye, Devlet Bey'e kem söz etseniz mesela, Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde bir genel başkana kem söz edilir mi? Edilmez. Galiz laf etseniz mesela, partide kalabilir misiniz? Kalamazsınız. Siyaset yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Partiye girebilir misiniz? Giremezsiniz. Peki evlatlarımızı öldürenleri nasıl meclise çağırıyorsunuz siz? Kendi çocuklarınıza, ben Cumhurbaşkanımıza hatırlatıyorum. Diyorum ki efendim kendimizi koyacağız. Kendimizi koyacağız. Doğu Türkistan'daki çocukların yerine kendimizi koyacağız. Kendi evlatlarınızı koyacaksınız. Yanına Çinlilerin aile verdiği, sizin kendi torunlarınız olsa, ailelerinden koparılanlar sizin kendi torunlarınız olsa, Gazze'de üstüne bomba yağdırılan bizim evlatlarımız olsa, böyle bakacağız. Kendi evlatlarınız şehit olsa, yani Allah kimseye yaşatmasın böyle acılar. Evladı teröristler tarafından vurulmuş bir siyasetçiye, teröristlere tebessüm ettirebilir misiniz? Ettiremezsiniz. Ettiremezsiniz. Bizim siyasetçilerimizin yakınlarını itseniz, şöyle itseniz, yani dövmeseniz, bak dövmeseniz, böyle itseniz, siyaset yapamazsınız, ticaret yapamazsınız, memursanız memur kalamazsınız. Cumhurbaşkanımızın, başbakanlığımızın, başbakanlarımızın, bakanlarımızın evlatlarına kabalık yapsanız, yapılsın diye söylemiyorum. Huzurunuz kalmaz, bırakılmaz, işiniz aşınız kalmaz. Diyorum ki 40 yıldır mezar taşlarına baba diyenler var. Onların çektiklerinin yerine kendinizi koyacaksınız. Evlatlarınızı kendinizi koyacaksınız. 14 bin lira maaşla yaşıyorlar. Bak bu böyle bedava konuşarak olmaz bu iş. AK Parti grubu kalabalık. Ben bunu teklif ettim. Dedim ki efendim şöyle yapacaksınız. Mesleklere ayıracaksınız. Birisi öğretmen olsun. Büyükşehir'de. Birisi polis olsun. Birisi 14 bin lira emekli olsun. Birisi 20 bin lira emekli olsun. Birisi asgari ücretli olsun.
Birisi verdiğiniz destekleme programıyla hayvancılık yapsın. Birisi esnaflık yapsın. Bütün bu meslek gruplarına grubunuzu dağıtın. Hepsinin mesleği olsun. 1 ay 2 ay sonra çağırın onları geri. Eğer derlerse ki size efendim fıstık gibi memleket hiçbir sorun yok bak vallahi siyaseti bırakacağım. Eğer böyle derlerse yani 14 bin lira emekli maaşı alsın bir milletvekili. Bir ay yaşasın. Gelince Cumhurbaşkanımıza desin ki efendim çok güzel yaşanıyor. Derse siyaseti bırakacağız. 22 bin lira asgari ücretle bir emekli milletvekilimize desin ki sosyal sorumluluk projesi gibi yani. AK Parti grubu görevlendirsin. Cumhurbaşkanı talimat versin. Ülkenin durumunun ne olduğunu bilmiyorum desin. Yani ben doğru bilmiyorum. Şöyle yapın. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu diyelim 200-300 kişi. Bu 300 kişiyi pay etsinler. Birine desinler ki sen emeklisin. Öbürüne desinler ki öğretmensin. Öbürüne desinler ki polissin. Bak böyle. Birine desinler ki kamu işçisisin sen. Kamu işçisisin. Bak kamu işçisisin. Birine deyin ki çiftçisin. Birine deyin ki hayvancısın. Neyse. Dağıtın meslek gruplarına 300 kişiyi. Bu 300 kişiyi sonra Cumhurbaşkanımız 2 ay sonra toplasın. Desin ki onlara nasıl durum iyi mi? Eğer derlerse ki ülke mükemmel vallahi bırakacağız siyaset. Böyle değil o işler. Nasihat etmek kolaydır. Yaşamak zorunda kalanlar için düşüneceksiniz. Evladına harçlık veren babalar mahcup. Babalarından harçlık isteyen evlatlar mahcup. Okula gidiyor çocuklarımız mahcup. Öğretmen mahcup, öğrenci mahcup, mezun oluyor çocuklar mahcup. Bu ne olacak bu ülkenin hali? Bu memleketin imkanı mı yok? Var. İmkanlarını hovardaca tüketen siyaset kurumu yüzünden fakirlik var. Ne sorununuz varsa bir tane sorununuz dışarıdan kaynaklanmıyor. Cumhurbaşkanının laflarını beğendiğim laflarından bir tanesini söyleyeyim. Sınırımızda büyük azgınlık var. Efendim diyor ki bu benim yıllardır söylediğim bir şey, ona da söyletmişler galiba Cumhurbaşkanımıza. Düğmeye bastığınız zaman buradan Washington'ı vuracaksınız. Düğmeye bastınız mı buradan vurabilme kabiliyetiniz olacak. Pekin'e yetişebileceksiniz. Düğmeye bastınız mı buradan Moskova'ya yetişebileceksiniz. Sizin vurma kapasiteniz önemlidir. İsrail 1500 kilometrelik mesafede camdan değil duvardan Genelkurmay Başkanı vuruyor. İstihbarat tarlasına çevirmişler İran'ı. Türkiye çok daha açık hedeftir. Türkiye çok daha açık hedeftir. Şu anda ben konuşurken beni vurabilirler. Siz dinlerken sizi vurabilirler. Evinizde sizi vurabilirler. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Hamasete karnımız tok. Siyasetin konuşmaktan daha mühim işleri var. Bu ülke ayağa kalkacak arkadaşlar. Bak kalkacak. Bu ülke ayağa kalkacak. Hazinesi dolacak. Bu hazine ağzına kadar dolacak. Bu israfa, yolsuzluğa, yoksulluğa sebep olan her türlü münasebetsizlik son bulacak. Bu eğitim ayağa kalkacak. Bu eğitim, akademi ayağa kalkacak. Bu adalet hızlanacak. Hukuk davaları 1 yıl, ceza davaları 2 yılda sonlanacak arkadaşlar. Bu valilerin üstündeki parti gölgesi kalkacak. Bu partililerin önünde maalesef el pençe divan durmak zorunda kalan bu berbat iklim son bulacak. Bu partili cumhurbaşkanlığı sonlandırılacak arkadaşlar. Bu israf, bu kamu kaynaklarında 163 tane istisnası var biliyorsunuz kamu ihale kanununun. Değişecek arkadaşlar. Dünyada nasılsa öyle olacak. 163 tane istisnası olan bir memlekette kamu disiplinini asla sağlayamazsınız. Asla. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla yapacaklarımız belli. İtimadınız şuna olsun. Tayyip Bey de yapabilirdi. Planı doğru yapsaydı, yapılmış plana uysaydı, çalışmaları dikkate alsaydı, bileni baş tacı etseydi, bilene sorsaydı, bilenlerle yürüseydi, yaptığının hesabını verecek bir ciddiyet hattından kopmasaydı, şu anda kaç lira milli geliriniz? 13 bin dolar, 30 bin dolar olacaktı. Bak vallahi olacak, yapacaktı bunu. Bir ara yapmaya başlamıştı. Sizin bu ara sevdiğiniz, ilk dönemlerinde beğendiğiniz bir bolluk var ya, o bollukta işte buna dikkat ettiler. O sizin alışverişiniz iyi, evleri tamir ettiniz. Ya böyle çocukları evlendirdiniz, ev aldınız, arabaları yenilediniz, siftahınız, bereketiniz var. Köye gittiniz, babadan kalma evleri tamir ettiniz. Ya o atadan, babadan kalma yerleri bir elden geçirdiniz. O ara bir bolluk oldu ya, o bollukta dikkat edilen şeyler vardı. Kamu mali disiplini, yatırım önceliği, popülizm yok, ciddi program, seçim ekonomisi yok, kamu kaynaklarını beklediler, atamaya dikkat ettiler, istişare ettiler.
Nerede istişare ettiler? Çıraklık döneminde. Tayyip Bey çıraklık döneminde biz zengin olduk. Reis usta olduğunda battık biz. Tayyip Bey usta olduğunda battık biz. Usta olduğunda batınca keşke diyoruz ki hep çırak kalaydı ya. Keşke hep çırak kalaydı. O yüzden önümüzdeki dönem hiçbir tereddütünüz olmasın. Bu gördüğünüz Anahtar Parti'nin kıymetli evlatları, iş adamlarımız var. Efendim, meslek sahipleri arkadaşlarımız var. Akademisyenlerimiz var. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Kadın kollarında çalışan, ya yeni evladı olmuş ama milletin çocuklarına borçlu olduğu için yeni doğmuş evladını bırakıp sahaya koşan kadınlarımız var. Ben milletimin evlatlarına borçluyum diyen. Bu hangi hat biliyor musunuz? Bu Kurtuluş Savaşı hattı işte. Yani kendi evladının üstünde, kundaktaki bebeğinin üstündeki örtüyü alıp mermiye saranların torunları geliyor şimdi. Aynı hattan geliyoruz. O yüzden hiçbir tereddütünüz olmaz. Biz bu ülkeye yeteriz. Biz bu hazineyi doldurmaya yeteriz. Bu adaleti hızlandırmaya, herkesin altına sığınacağı liman gibi olmasına yeteriz. Devletin kurumlarını ayağa kaldırmaya yeteriz. Akademiyi akademiye bırakmaya, bileni baş tacı etmeye, bilenle yürümeye, bilene sormaya yeteriz. Efendim, tarım ve hayvancılığı dışarıdan bir tane hayvan getirmeyecek kadar, dışarıya hayvan gönderecek, ihraç edecek kadar Türkiye'yi tarımda, hayvancılıkta dünyanın üretim üssü haline getirecek kadar bu ülkeyi ayağa kaldırmaya yeteriz. Sınırımıza yeteriz. Sınırlarımızı beklemeye yeteriz. Düşmanlarına yeteriz. Devletin, milletin düşmanlarına yeteriz. Yunanistan'a da yeteriz. Yunanistan'ın arkasındaki şımarıklığa yeteriz. PKK'ya yeteriz. PKK'nın arkasındaki azgınlığa yeteriz. Netanyahu alçağına yeteriz. Yeteriz. O yüzden hiçbir tereddütünüz olmasın. Allah kerimdir. Vatanımız, milletimiz için çıktığımız bir yol. Milletimize borcumuz var. Başka hiç kimseye diyet borcumuz yok. Milletten başka hesap vereceğimiz hiçbir mevzi yok. Hiç kimseyle yedek planı, B planı diye bir pazarlığımız yok. Hiç kimsenin A planını, hiç kimsenin yedek B planı değiliz. Milletin A planıyız. İktidar denklemleri içerisinde ya orada ya burada değil. Sadece milletle beraberlik hattında biz bir alternatif iradesiyiz. Biz Türk milletiyiz. Biz Türk milletinin geleceğiyiz. Türkmenin Kürt'e, Alevinin Sünni'ye, dindarın layığa düşman edilmeye çalışıldığı ve başarılamadığı bu iklimde biz 85 milyon kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aileyiz. Burada Terzi Baba'nın maneviyat koordinatlarında, burada Abdurrahim Reyhan Hazretleri var. Onları da bu değer nasihat hattında. Burada Ali Ekber Çiçek'in hüzün hattında burada. Burada türkülerimizin bize sağlamış olduğu yol kılavuzluğunda bir istikbal var. Türkü seviyorsa bir millet, türküleri böyleyse bir milletin asla yıkılmaz. Nasihat ehli evlatları varsa, bak yeni öldü, Allah rahmet etsin evlatları, yeni vefat etti. Dediler ki bizim siyasetçilerimiz biraz ilgilidir. Demişler ki efendim sizi masraflarınızı biz üstlenelim demişler. Bu vefat eden cemaatin evlatları işte Abdurrahim Reyhan'ın evlatı. Demişler ki efendim biz böyle bir şey kabul etmeyiz. Bak kıymetli bir şeydir bu. Demişler ki efendim özel uçak verelim. Demişler ki efendim ne münasebet ya, ne demek uçak verelim, biz kendi paramızı kendimiz veririz. Bunları diyebilmek çok kıymetlidir. Daha önce bir Turgut Özal rahmetli anlatmıştı onu. Bir Allah dostu işte gidip gelmek istemiş Turgut Bey son zamanlarında. Demiş ki efendim yani bir Nakşi herhalde gitsin gelsin hasbihal etsinler diye çağırmışlar. Demiş ki mübarek biz demiş gidersek din incinir. Biz gidersek devletin ayağına din incinir. Devlet gelirse demiş bizim ayağımıza devlet incinir. Ne din incinsin ne devlet incinsin, herkes yerinde dursun. Bu herkesin yerinde duracağı, herkesin yerli yerine oturacağı bir yoldur Anahtar Parti. Anahtar Parti her şeyi yerli yerine oturtacakların partisidir. Bizde ona buna düşmanlık yok. Herkes yerine oturacak. Derviş tekkesinde, nasihat hattında, din adamı yerinde, bürokrat yerinde, akademisyen yerinde, hacı yerinde, hoca yerinde, iş adamı yerinde, çocuklarımız yerinde, asker yerinde, polis yerinde. Liyakatin tek karine olduğu, ahlakın sarsılmaz azığımız olduğu, 85 milyonun bir ve beraber olduğu gürül gürül bir memleket. Rengiyle, her rengiyle, çeşitliliğiyle zengin bir memleket. Alevisiyle, Sünnisiyle güçlü.
dindarıyla, layığıyla güçlü, her rengine tahammülüyle, hoşgörüsüyle, saygısıyla, sevgisiyle, beraberliğiyle güçlü kocaman bir memleket. 85 milyonluk bir ülke nasıl ayağa kalkar göstereceğiz. Nasıl güçlenir, nasıl yönetilir göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'na AK Parti'nin arkadaşlarımız var. Onlar da belki AK Parti'ye oy verenleriniz vardır içinizde bol bol. MHP'ye oy verenleriniz vardır. Devlet Bey'imize, Tayyip Bey'e sağlıklı, sıhhatli, uzun ömür diliyorum. Hasta olmasınlar. Güçlü, kudretli olsunlar. Er meydanıdır bu. Hastayla, yaşlıyla güreş tutamayız. Allah kuvvet, kudret versin. Er meydanıdır. Bileklerini hastayken bükemeyiz. Yaşlıya hürmetsizlik edemeyiz. Ben şimdi böyle biraz hasta olunca kızıyorlar, cevap veremiyorum onlara. Diyorum ya hastalara, yaşlılar ne diyeceğiz yani? O yüzden Allah'tan sağlık, sıhhat diliyorum ikisine de. Ömürleri uzun olsun. Sağlıklı, sıhhatli olsunlar. Devleti alalım, nasıl yöneteceğimizi görsünler, ondan sonra gitsinler. Memleket nasıl yönetilirmiş görsünler, ondan sonra gitsinler. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Partimizin açılışı vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Şu anda dertleri olan, acaba çözülür mü diye uman, ümit eden, çocuklarıyla ilgisi kayısı olan annelere, babalara, zor yaşayan emeklilerimize, hakkı verilmeyen kamu işçilerimize, efendim mesai kavramı kalmamış emniyet mensuplarımıza, emekli olsalar emekli parasıyla geçinemezler. İkramiye alsalar ikramiyelerle çocuklarına bir şey alamazlar, kendilerine bir ev alamazlar. Bu mesaiye dayanamazlar emniyet mensuplarımıza. Efendim sınır boylarında biz huzurla yaşayalım diye gün aşırı şehit olan evlatlarımıza. Çalışmışlar yıllarca da kendisine 14.000 lira maaş vermek zorunda kaldıklarını söyleyen bu siyasetten kurtulacak oldukları günlerin hayalini kuranlarımıza. Çocuklarımız var, ne yapacağız diye endişeli olan, nerede yaşayacağız diye hayal kuramaz hale gelen, madde bağımlılığının pençesine düşen, bahis tezgahlarında hayalleri ezilen evlatlarımıza partimiz hayırlı olsun. Vatana, millete hayırlı olsun. Devlete hayırlı olsun. Ülkeye hayırlı olsun. Ülküye hayırlı olsun. Dindarlığa hayırlı olsun. 3 hilale hayırlı olsun. Kızıl elma dediler, hayırlı olsun. Turan'a hayırlı olsun. Cumhuriyete hayırlı olsun. Memleketimizin güçlü yarınlarına teminat olsun partimiz. Dualarınızı eksik etmeyin. Gün aşırı yollardayız. Şimdi açılışını yapacağız. İl binamızın kurdelasını keseceğiz. Bu kalabalıklarınızın, fotoğraflarınızın dışarıya verdiği hava şudur, bilesiniz. Bu sıcakta burada oturuyorsunuz. Bu kadar siyasi sohbet dinlemek iyi değildir, dinliyorsunuz ama bunun Anadolu'ya düşürdüğü bir ümit kıvılcımı var. O kıvılcım şudur: bizim için toplanıyorlar. Allah varlığınızı daim etsin. İnşallah güzel günlerde bir arada olacağız. Katılımınız için her birinize teşekkür ediyorum. İl başkanımıza, yönetimimize, civar illerden gelen il başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, MYK'mıza, divanıma, parti kurucularımıza çok teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. İnşallah güzel günlerde bir arada olacağız. Bize duanızı eksik etmeyin. Biz memleket evlatlarıyız. Bu ihtiyarların elinden memleketi alacağız. Haydi bismillah. Sayın Genel Başkanım, sizlere sahnede biraz daha misafir etmek istiyorum. Hayır. Erzincan İl Başkanlığımızın hediyeleri olacak. Müsaadenizle başkanım. Uzakları yakın eden Genel Başkan Yardımcılarımız,
il başkanlarımızdan Sivas, Tokat, Samsun, Giresun, Ordu, Erzurum, Gümüşhane, Trabzon, Kayseri, Bayburt, Malatya, MYK ve kurucu üyelerimiz de teşekkür etmek için sahneye davet ediyorum.